Başlangıçta melekler evreni yarattı. Ancak meleklerin en güzeli, en hayalperesti olan Lucifer, kurulan düzenin kısıtlayıcı olduğunu düşündü. Fikirleri düzeni bozduğu gerekçesiyle cennetin büyükleri yani Serafinler tarafından reddedildi. Bu sırada Adem yaratıldı ve ona eş olarak Lilith verildi. Ancak Lilith Adem'e boyun eğmeyi reddetti ve cennetten kaçtı. Lucifer ve Lilith ortak asiliklerinde birbirlerini buldular ve aşık oldular. Lucifer insanlığa özgür iradeyi hediye etti. Ancak bu hediye kötülüğü de beraberinde getirmişti. Bu eylem sonucunda cennet, Lucifer ve Lilith kendi yarattıkları kaosun içine yani cehenneme sürgün edildi. Cehenneme düşen günahkar sayısı arttıkça cennetteki melekler bir korkuya kapıldı. Ya cehennem ordusu birleşip cennete saldırırsa? Bunu engellemek için Sera ve Adem gizli bir karar aldı. Yılda bir kez yapılan imha. Yılda bir gün Adem liderliğinde cennetteki infazcı melekler cehenneme iner ve bulabildikleri kadar çok günahkarı melek çeliği silahıyla kalıcı olarak yok ederlerdi. Hikayeye girmeden önce satranç tahtasındaki taşları tanıyalım. Charlie Morningstar, Lucifer ve Lilith'in kızı. Cehennemde doğmasına rağmen iyimser ve pasifist. Amacı halkının katledilmesini durdurmak. Yöntemi ise günahkarları rehabilite edip cennete yollamak yani Hazbin Otel projesiyle. Vegi, Charlie'nin kız arkadaşı ve otelin yöneticisi, disiplinli ve koruyucu. Büyük sırrı o aslında kanatları kesilmiş eski bir infazcı melek. Alistair, cehennemin en güçlü ve korkulan overlordudur. Otele yardım etmek için katılıyor ama asıl amacı eğlence ve Charlie'yi manipüle etmek. Gizemli bir anlaşma ile gücü kısıtlanmış durumda. Angel Dust, ünlü bir video ve kafa yapıcı toz bağımlısı, ilk otel misafiri. Ruhu sadist bir overlord olan Valentino'ya ait. Husk, eski bir overlord, şimdi ise kumarbaz ve barmen. Ruhu Alistair'a ait. Çünkü kendisi kumarda kaybetmişti. Nifty, Alistair'ın çağırdığı temizlik takıntılı, kaotik ve benim en sevdiğim hafif sadist minik hizmetçi. Bu arada arkadaşlar kendisi bir overlord'tur. Sir Pentious, Victoria dönemi mucidi, yılansı bir günahkar, önce kötü adam olmaya çalışıyor, sonra otelin en sadık üyesi oluyor. Başlangıç, hayal kırıklığı ve radyo şeytanı. İmha gününün hemen ertesindeyiz. Charlie halkının katledilmesini durdurmak için cennet ile bir görüşme ayarlar. Adem ile görüşür ama Adem onunla sadece dalga geçer ve bir sonraki imhanın 1 yıl sonra değil 6 ay sonra yapılacağını söyler. Umutsuzluğa kapılan Charlie otele döner. O sırada kapı çalar ve içeri Alistair girer. Alistair kefaret fikrinin saçma olduğunu düşünse de başarısızlığı izlemek eğlenceli olacağı için otele sponsor olmayı teklif eder. Otelin personel ihtiyacını karşılamak için Husk ve Nifty'yi çağırır. Otelin adı Happy Hotel'den Hazbin Hotel'e çevrilir. Aslında modası geçmiş bitik anlamına gelir. Cehennemin medyasını yöneten üçlü lordlar grubu yani V'ler, Alistair'ın 7 yıl sonra geri dönüşünden rahatsızdır. Özellikle Vox, Alistair'dan nefret eder. Sir Pentious, V'ler için casusluk yapmak üzere otele sızmaya çalışır ama yakalanır. Charlie herkese ikinci bir şansı hak eder diyerekten onu affeder ve otele kabul eder. Dizinin en duygusal kırılma noktalarından bir tanesi de 4. bölümde yaşanır. Angel Dust otelde iyileşmeye çalışsa da patronu Valentino onu stüdyoya çağırır ve hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uygular. Angel ruhunun ona ait olması nedeniyle karşı koyamaz. Otele döndüğünde Husk, Angel'ın sahte tavırlarını görür ve onunla yüzleşir. İkisi de kaybeden olduklarını kabul eder ve aralarında derin bir bağ kurulur. Bu kefaretin gerçekten mümkün olabileceğinin ilk sinyalidir. Charlie cennet ile tekrar görüşebilmek için babası Lucifer'dan yardım ister. Lucifer otele gelir ama kızının hayaline inanmaz. O da zamanında hayal kurmuş ve cehenneme düşmüştür. Kızının da aynı yıkımı yaşamasını istemez. Ancak Alistair ile Lucifer arasındaki baba figürü çatışması ve Charlie'nin kararlılığı Lucifer'ı ikna eder. Lucifer Charlie için cennette bir toplantı ayarlar. Charlie ve Vegi cennete gider. Sera ve Adem ile mahkemeye çıkarlar. Charlie, Angel Dust'ın gelişimini kanıt olarak sunar ancak Adem o sırada büyük bir bombayı patlatır. Vegi aslında bir melektir. Yıllar önce bir imha sırasında bir günahkar çocuğu yani Yamyam'ı öldürmeyi reddettiği için Lut tarafından kanatları kesilmiş ve cehenneme atılmıştır. Mahkeme sırasında Adem imha planını ifşa eder. Cennetteki diğer meleklerin bu katliamdan haberi yoktur. Mahkeme kaosa sürüklenir. Sera düzeni korumak için Charlie ve Vegi'yi cennetten kovar.
Artık savaş kaçınılmazdır. İmha gününe bir ay kalmıştır. Charlie ve Veggie'nin arası bozuktur ama barışırlar. Veggie kanatlarını geri kazanır. Sayıca az oldukları için Alistair'ın tavsiyesiyle Yamyam kolonisinin lideri Rosie'den yardım isterler. Charlie yamyamları tarafına çekmeyi başarır. Alistair melekleri öldürebilecek melek çeliği silahlarını da herkese dağıtır. İmha günü gelir. Adem ve ordusu otele saldırır. Şimdi bu noktada kalkana bakacak olursak Alistair otelin etrafına devasa bir kalkan örer. Adem kalkanı kırmaya çalışır. Alistair ile düelloya tutuşurlar. Alistair'ın yenilgisiyle beraber maalesef ki çok ciddi yaralar alır. Çünkü Adem Alistair'dan çok güçlüdür. Alistair'ın asasını kırar ve onu ağır yaralar. Alistair ölmemek için savaştan kaçar ve bu nedenle de onun egosunu çok ciddi şekilde yaralar. Sir Pentius'ın fedakarlığı sayesinde kendisi maalesef ki ölür. Çünkü arkadaşlarını kurtarabilmek için Adem'e saldırır. Ancak Adem onu tek hamlede buharlaştırır ve böylelikle Sir Pentius ölür. Charlie ve Lucifer'a bakacak olursak da Charlie Adem tarafından öldürülmek üzereyken Lucifer gelir. Kızımdan uzak dur diyerek Adem'i ezer geçer. Baba kız birlikte savaşırlar. Bu savaşın esnasında Adem ölür. Lucifer Adem'i yener ama maalesef ki aslında öldüremez. Çünkü ona merhamet gösterir. Ancak o sırada benim minik prensesim Nifty arkadan gelip Adem'i defalarca bıçaklar ve öldürür. Bu nedenle de geri çekilmeye başlarlar. Lut Adem'in ölümüyle yaralanır ve kolunu kopartarak kaçmak zorunda kalır. Melekler geri çekilir ve imha durdurulmuştur. Savaş kazanılmıştır ama otel yıkılmıştır. Özellikle ekip oteli daha büyük ve güzel şekilde yeniden inşa eder. Ancak finalde iki devasa olay olur. Sir Pentius cennete yükselir. Buharlaşan Sir Pentius aslında yok olmamıştır. Kendini cennete Sarah ve Emily'nin önünde bulur. Kefaret işe yaramıştır. Bir günahkar ilk kez cennete kabul edilmiştir ve Lilith'in yeri. Lut cennete bir sahilde güneşlenen bizim hayırsız annenin yanına gelir. Bu Lilith'tir. Lut Adem'in öldüğünü ve anlaşmanın bittiğini söyler. Kızın düzeni bozuyor. Aşağı in ve onu durdur der. Lilith'in bunca zamandır cennette olduğu ortaya çıkar. Finalde Alistair kendi kendine konuşurken bir anlaşmadan bahseder. Ruhu bir başkasına aittir ve bu anlaşmadan kurtulmak için Charlie'yi kullanmayı planlamaktadır. Peki en çok sorulardan bir tanesi de Lilith neden cennetteydi? Lilith cehennemde isyanı körükleyen kişiydi ama son 7 yıldır kayıptı. Finalde anlıyoruz ki Adem veya cennet ile bir anlaşma yapmış, muhtemelen cehennemde kalmamak karşılığında cehennemdeki isyanı kontrol altında tutmak veya sessiz kalmayı kabul etmiştir. Şimdi Adem öldüğü için cennete geri dönemez ve cehenneme inip kızıyla yüzleşmek zorundadır. Alistair'ın Adem karşısında neredeyse ölmesi onun yenilmez imajını yıkmıştır. Fox ve diğer V üyeleri ikinci sezonda Alistair ve otele karşı topyekün bir saldırı başlatacaktır. Güç boşluğunu doldurmak isteyeceklerdir. Bu olaylardan sonra ikinci sezon durdurak bilmez ve devam eder. Çünkü Vox'un çok büyük planları vardır. İkinci sezona geldiğimizde ise işler daha da sarpa sarar. Büyük İmha Savaşı'nın üzerinden tam bir yıl geçmiştir. Otel yeniden inşa edilmiş, Sir Pentius için bahçe tatlı bir anıt dikilmiştir. Ancak otel Charlie'nin umduğu gibi kefaret arayanlarla değil, geçen seneki savaşta melekleri öldürebileceğini görüp sadece melek öldürme zevkini tatmak isteyen intikamcı günahkarlarla dolmuştur. Atmosfer ise çok gergindir. Tabi bu noktada özellikle birinci bölümde Vox'un planları ve özellikle Baxter detayı karşımıza çıkmakta. Sezon Medya Lord'u Vox'un büyük öfkesiyle açılır. Gazetelerde cehennemin en sıcak noktası Charlie'nin Kurtuluş Sarayı manşetleri atılmaktadır. Charlie ise bu noktada övülmektedir. Bu durum tabii ki de gücünü kitlelerin manipülasyonundan alan Vox'u çileden çıkartır. Ve bu bölümde Hazbin Otel'e yeni bir karakter gelir. Adı da Baxter'dır. Baxter'ın Leviathan soyundan gelen sualtı temalı bir bilim insanıdır. Ancak Baxter'ın gelişi masum değildir. O aslında bir zamanlar Vox ile çalışmış ve hatta hala daha çalışan bir işçidir. Vox gücünü arttırmak için Valentina ve Valvet'le planlar yapar. Bu noktada Charlie'nin kefaret projesinin bir saçmalık olduğunu, asıl gücün şöhret ve parada olduğunu empoze etmeye çalışır. Bölümün sonunda ise Emily cennetten inerek otele gelir. Charlie'ye müjdeyi verir. Sir Pentius cennette diye haykırır. Ancak kötü bir haber vardır. Cennet Sir Pentius'ın girişinden sonra kapılarını tamamen kapatmış ve bir kalkan örmüştür. Savaş çanları çalmaktadır.
Hikaye Janet'e odaklanır. Sir Pentious Janet'e kabul edilmiştir ancak ona yetim muamelesi yapılmaktadır. Elleri zincirlidir ve bir suçlu gibi tutulmaktadır. Bu noktada yine ikinci bölümde yeni bir karakter görürüz. Tanrı'nın sözcüsü. Mahkeme salonuna devasa ve görkemli bir şekilde Tanrı'nın sözcüsü iner. Pentious'ın hikayesini sorar. Geçmişine baktığımızda ise bu noktada Sir Pentious 1800'lü yıllarda İngiltere'de yaşayan yalnız bir mucittir. İnsanlardan korktuğu için tek dostu makinelerdir. Peki neden cehenneme gitti sorusunun cevabını da burada almaktayız. Yaptığı icatlar yüzünden değildi. Şahit olduğu bir cinayete sessiz kaldığı için cehenneme gitmiştir. Bir gölge figürün hayat kadınlarını öldürmesine göz yumduğu içindir. Bu noktada tabii ki de Sir Pentious'ın hikayesine inanılır ama o rahat duramaz. Neden? Çünkü Emily ile şarkı söylerken bile etraftan gizlice parçalar çalar. Amacı bir boyutlar arası makine yapıp cehenneme, arkadaşların yanına dönmektir. Bu en tatlı sahnelerden biriydi bu arada arkadaşlar. Makineyi çalıştırır ama maalesef ki cihaz patlar. Yine de mesajı nettir. Bekle beni içeri, ben geliyorum. Lilith'in umursamazlığı ise bu bölümde arşa çıkmıştır. Bu sırada cennette Lilith'i görürüz. Keyfi yerindedir. Çayını yudumlar, yanında kurabiyeler yer, öyle bildiğiniz takılır. Telefonundan gelen mesajlara baktığımızda ise Charlie'den 81 defa, Lucifer'dan ise 687 defa arama vardır. Ama hiçbirine dönmez. Tamamen kendi dünyasındadır. Bu noktada bazı teorisyenler Lilith'in aslında cennete gidebilmesi için sesinin elinden alındığından kaynaklı Charlie ile konuşamadığını ima eder. Bu noktada teoriler farklıdır. 3. bölüme geldiğimizde ise işte her şeyin kaderi bu noktada değişir. Charlie otelin itibarını kurtarmak ve sesini duyurmak için büyük bir hata yapar. Düşmanı Vox'u otele röportaja davet eder. Bu noktada Baxter ve Pentious'ın geçmişine değinmekteyiz. Cherry Bomb yeni gelen Baxter'ı sorgular ve korkunç gerçeği öğreniriz. Baxter ve Sir Pentious eskiden ortaklarmış. Özellikle de Pentious fiziksel makineler yaparken Baxter biyomutantlar üretirmiş. Ancak Zestial ve Vox'un bu ikilinin arasını bir nevi bozmuştur. Pentious'ın makineleri Baxter'ın mutantları karşısında ezilmiş ve Baxter Pentious'ı satarak lordlarla anlaşmıştır. Tabi bu noktada dostluğu ayıran şey aslında Baxter'ın Sir Pentious'ın yumurtalarına deney yapma girişimidir. Sir Pentious bu durumdan çok rahatsız olur ve ondan ayrılır. Tabii ki de bu noktada Vox, Charlie ile terapi yayını yapar. Amaçları Angel Dust'ı iyileşmiş gibi gösterip şov yapmaktır. Ancak Angel henüz tam hazır olmadıkları için canlı yayında tökezlerler. Valvette bu anları kaydeder. Montajlayıp Charlie insanları zorla tutan bir deli gibi gösterip bir video yayınlar. Otelin itibarı yerle bir olur. Müşteriler oteli terk eder, geriye sadece Cherry Bomb kalır. Çünkü o Pentious'ın başardığına inanmaktadır. Tabi 3. bölümde en önemli olaylardan birini öğreniriz. Angel Dust'ın babasını öldürdüğünü öğreniriz. Tabi bu noktada daha fazla hikayeye değinmezler ama şunu biliyoruz ki Angel'ın kefaretini ödeyebilmesi için bir ruh katlettiyse bir ruhu kurtarması gerektiğidir. Sezonun en dramatik bölümlerinden birisi ise 4. bölümdür. Otelin radyo şeytanı Alistair tarihin en zayıf ve perişan halindedir. Odasında içki ve sigara tüketerek tükenmişliğini iyice yaşar. Alistair'ın büyük sırrı da bu noktada aslında ortaya çıkar ve geçmişine dair bilgiler öğreniriz. Aslında Alistair'ın geçmişi 70 ila 80 yıl önce henüz hayattayken kadim kötülerden biri olan Rosie ile anlaşma yapmasıyla perşimlenmiştir. Alistair ruhunu Rosie'ye satmış, karşılığında ise öldükten sonra güç almıştır. 7 yıldır ortada olmamasının sebebi ise Rosie'nin onu geri çekmesidir. Tabi bu noktada Alistair'ın aklına bazı tilkiler gelir. Gücü tükenen ve Rose'un baskısından kurtulmak isteyen Alistair, çaresizce ezeli düşmanı Vox'un yanına gider. Alistair Vox'a teslim olacaktır. Tek şartı ise şudur: Charlie'ye dokunmayacaksın. Bu esnada da aslında Alistair ve Vox'un geçmişine de değinmekteler. Özellikle yani 70 yıl önce Vox ve Alistair bir nevi birliktelermiş ve arkadaşlarmış. Ancak Vox aslında Alistair'a bir nevi hayran, belki de hatta rivayetlere göre hoşlandığı da söyleniyor. Ondan kaynaklı onunla beraber bu yolda yürümek ister ve Alistair onunla feci şekilde dalga geçer. Gururu kırılan Vox ona büyük bir kin besler. Bu zamana kadar yaptığı aslında bütün her şey Alistair'dan üstün olduğunu kanıtlamak ve aslında bir nevi Alistair'dan onay almaktır.
Özellikle final sahnesindeki gözyaşının sebebi de onun bu onayını alamamak ve özellikle bu kadar kötülüğü aslında onun yüzünden yaptığını anlamamasından kaynaklıdır. Tabi bu noktada aslında kaybettiğini göstermek istemez. Ama bu arka planda aslında gözyaşı olarak karşımıza çıkar. Çünkü Vox onun onayını alabilmek için tüm cehennemi yakmak, tüm cehennemi yok etmeyi, hatta kendini bile öldürmeyi göze alır. Sonuç olarak Alistair Vox tarafından esir edilir. Bir köpek gibi, bir kukla gibi sergilenir. Vox Alistair'ı aşağılayarak tüm cehenneme radyonun bittiğini, TV'nin kazandığını ilan eder. Alistair'ın bu kadar düşmesi herkesi şoke eder ama Alistair'ın gözlerinde hala sinsi bir planın parıltısı vardır. Vox Alistair'ı da devre dışı bıraktıktan sonra mutlak güce yürür. Tüm Overlord'ları bir masaya toplar. Yeni karakterlerden biri olan Zezi ile tanışırız. Dinozor benzeri Kaiju Lord'udur. Carmilla'yı zaten önceden biliyoruz, silah üreticisi bir melektir. Maestro ise müzik ile hipnoz eden bir lorddur. Z-Steel ise kadim korku kaynağıdır. Vox Carmilla'ya devasa bir silah yapması için planlar verir ve böylelikle cennete karşı büyük bir koz elde eder. Tüm bunlar olurken özellikle Vox'un bu yükselişi karşısında Charlie ve Veggie çaresizdir ve korkarlar. Bu noktada aslında Lucifer'dan yardım isterler. Veggie bir nevi onun babasına koşar ancak Lucifer cehennem yasaları gereği bu savaşa ve Vox'un yaptıklarına doğrudan müdahale edemeyeceğini, kendi halkına zarar veremeyeceğini söyler. Bu durum Lucifer'ı oldukça pasif ve tırt bir duruma düşürür. Tüm bunlar olurken cennetten elçiler çıka gelir. Geçen yılki katliam için özür dilemeye gelmişlerdir. Ancak Vox bu elçileri canlı yayında rezil eder. Halkı galyana getirir ve bize çikolata verip özür diliyorlar diyerekten cennete resmen savaş açar. Olaylar finalde tabii ki de zirveye ulaşır. Vox tüm televizyonları ele geçirmiş bir diktatöre dönüşmüştür. Vox yaptığı devasa silahı ateşlemek için Lucifer'ı tuzağa düşürüp enerji kaynağı olarak kullanır. Tam bu esnada öğreniriz ki bu zamana kadar Vox'un bir adım önde olmasının temel sebebi Angel Dust'ın aslında ajan olmasıymış. Vox onu manipüle ederek içeriden bilgi alarak her zaman Charlie'nin bir adım önüne geçmiştir. Bu da bizleri aslında dumura uğratan bir detaydır arkadaşlar. Çünkü Angel başından beri bir ajanmış. O yüzden bu kadar otelde kalabiliyormuş. Ve öğrenmiş olduğu en büyük bilgi ise Lucifer'ın ona hiçbir şekilde zarar veremeyeceğiymiş. O yüzden böyle pislik bir nalet olabiliyormuş yani. Akıllı adam. Yine bu hikayede öğrendiğimiz diğer bir bilgi ise Vox'un eskiden de böyle şerefsiz olduğuydur. Bütün televizyon yıldızlarını tek tek öldürmüş, yani suikast düzenlemiş ve onların yerine geçmiş. Yani her türlü televizyon programında sadece ve sadece kendisi olmuş. En sonunda büyük bir tarikat kurmuş ve bütün televizyon programlarının hakimiyetini ele geçirmiştir. Fakat sonrasında kafasına düşen bir televizyonla beraber ölmüştür ve böylelikle cehenneme geldiğinde ise kafası bir televizyon olmuştur. Garip bir hikaye yani bu arada. Silah ateşlenir ve cennetin kapıları ve kalkanları paramparça olur. Vox cennete 24 saat süre verir. Teslim olun ya da yok olun. Tüm bunlar olurken Hazbun Otel kanadında bir tür sızma girişimi düzenlenir. Charlie ve Veggie dışarıda savaşırken otelin gizli kahramanları devreye girer. Baxter ve Nifty Vox'un sistemlerine sızarlar. Bu sırada Nifty karşısına çıkan Valvette ile kapışır. Şok edici bir şekilde Nifty Valvette'ye kafa tutabilir. Onu alt edecek bir güç sergiler. Çünkü Nifty aslında gizli bir Overlord'tur. Bu zamana kadar bu bilgiyi nasıl gözden kaçırdım tabii ben de bilmiyorum. Bu noktada özellikle Alistair'ın gerçek planı da devreye girer. Vox gücünün zirvesindeyken, hatta Lilith'ten bile güçlü olduğunu ima ederken Alistair hamlesini yapar. Vox zafer sarhoşluğuyla herkesi aşağılarken Alistair Charlie'den geçen seneki anlaşmadan küçük bir iyiliğini ister ve anlaşmanın maddesini uygular. Böylelikle Charlie, Vox'un tüm herkesten güçlü olduğunu ilan eder ve otomatikman Alistair'ın Rosie ile yapmış olduğu anlaşma iptal olur. Çünkü Alistair ve Rosie arasındaki anlaşmanın temel sebebi en güçlü Overlord olmaktır. Ancak Vox artık bu ünvanı almıştır. Bu nedenle de Rosie ile olan anlaşmaları bozulmuştur. Alistair pranganın birinden kurtulmuşken Vox yine aptallığıyla herkesi şaşırtır. Alistair'ın Vox ile olan anlaşması bozulur. Çünkü Vox gider Charlie'ye dokunur ve Alistair ve Vox arasındaki anlaşma da bu nedenle de bozulmuştur. İşte bu noktada
Alistair'ın gerçek gücü ortaya çıkar. Vox ile yaptıkları epik bir kapışma yaşanır. Ancak şöyle bir ayrıntı var. Aslında Rosie'den almış olduğu güç bu esnada Alistair'da yoktur. O yüzden Vox'a karşı çok zorlanır. Özellikle de onun köpek yavrusuna karşı. Bu noktada Vox'un sonu ihanetle biter. Çünkü Vox'un silahı aşırı ısınmıştır. Tüm şehri yok etmek üzeredir. Vox kontrolü kaybeder. Daha önce de Vox'un delilinden bıkan Valentino ve Valvade Vox'a ihanet eder. Böylelikle onun kafasını kopartırlar. Silahın patlamasını engellemek için de bütün Overlord'lar, Alistair, Zestial, Carmilla, özellikle Nifty ve diğer Overlord'lar birleşerek devasa bir kalkan oluştururlar ve patlamayı hapsederler. Tabi bu esnada Alistair kaşla göz arası Rosie ile son bir kez anlaşma daha yapar. Bu anlaşmanın bedeli de Rosie'den yıllar önce almış olduğu gücü tekrardan asasına aktarmaktır. Ve Alistair yine cehennemin en güçlü Overlord'u olur. Alistair bu olaydan sonra otelde kalmayı devam eder. Ancak planları daha kötücüldür. Özellikle 3. sezonda acaba neler olabilir diye düşünecek olursanız bu videoya bakabilirsiniz ki şöyle söyleyeyim, Alistair 3. sezonda özellikle ana kötülerden biri olacaktır. Sonuca girecek olursak da silah yok edilir ve Lucifer kurtulur. Cennet ordusu geri çekilmek zorunda kalır çünkü içeride Emily ve diğerleri savaşı durdurur. Sir Pentious cennetten cehennemi bir yayın açmayı başarır. Ben hayattayım ve cennetteyim der. Bu haber Charlie'nin haklı olduğunu tüm cehenneme kanıtlar. Angel Dust ise Valentino'nun yanına zorunlu olarak dönmek zorunda kalır. Final sezonu maalesef ki Angel ve Husk için hüzünlü biter. Lilith ise hala sessizliğini korumaktadır. Ama Alistair artık özgürdür. Ve özellikle de Charlie bölümün sonunda Lilith arar ve anne diye telefonu açar. Özetle 2. sezon Vox'un kibrinin yükselişi ve düşüşünü, Sir Pentious'ın öbür taraftaki mücadelesini ve Alistair'ın en dip noktadan tekrar zirveye çıkış oyununu anlatmaktadır. Acaba 3. sezonda neler olacak, kimler ile savaşacağız şu an için tam olarak bilmesek de çok güzel bir sezonun bizleri beklediğini düşünmekteyim. Buraya kadar izlediysen de Hazbin Hotel'in baştan sona hikayesini beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi katıl üyesi olarak bana destek olabilirsin. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.